Merhaba arkadaşlar, Adrenalin Dedektör'den Özgür ben. Bu videoda sizlere Black Eye modelimiz ile nasıl altın tespit edebiliriz? Tespit işleminde nelere dikkat etmeliyiz? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle tespit işlemine başlamadan önce eğer ki yanımızda bir numune obje varsa bu obje üzerinde o günkü hava şartlarına göre cihaz hangi ID numarası ile en sağlıklı şekilde tespit işlemini gerçekleştirecek? Bunu anlamamız gerekmektedir. Öncelikle eşleşme işleminin nasıl yapıldığını size göstereceğim ve daha sonra toprağa yaklaşık 10 dakika sinyal gönderdikten sonra gömülü olan altın objeye nasıl tepki verdiğini göstereceğim. Eşleşme işlemini gerçekleştireceğimiz altın obje toprakta yaklaşık 10 dakika süreyle temas halinde olması gerekmektedir. Bu süre sonucunda alıcı ünite eşleşme yapılacak test objesine tepki vermeye ve algılamaya başlayacaktır. Altın algılama numaramız 96, 97, 98 şeklinde değişiklik göstermektedir bu hava şartlarında. Şu anki en sağlıklı algılama test numarası 98'dir. Test objesinden yaklaşık 5 metre uzaklaştıktan sonra yavaşça cihazı sarsmadan test objesinin üzerinden geçeceğim. Ve ne kadar şiddetli tepki verdiğini ölçmeye çalışacağım. Yavaşça yaklaşıyorum. Biraz tepkime var. 98 ID numarası ile ilk denememi gerçekleştirdim. Şimdi 97 ID numarası ile test objemizin üzerinden geçeceğim. Yavaşça ilerliyorum. Evet. 97 ID numarasıyla daha iyi bir tepkimi aldım. Bu durumdan emin olmak için 96 ID numarası ile bir deneme daha gerçekleştireceğim. Evet. Yaptığım işlemlerden anlıyorum ki 96 ve 98 ID numaralarıyla tepkime biraz zayıf oldu. En sağlıklı, en şiddetli tepkime 97 ID numarasıyla gerçekleşti. Şimdi alıcı ünitemi kapatıyorum ve verici üniteyi kullanarak toprağa yaklaşık 10 dakika süreyle sinyal göndereceğim. Bu sinyal gönderme işleminin sonucunda toprakta gömülü olan objenin testini gerçekleştireceğim. Cihazımızı hazırlarken bir süre videoyu durduruyorum. Şimdi verici ünitemiz ile toprağa 97 ID değeriyle 10 dakika süreyle maksimum güçte sinyal göndereceğiz ve daha sonra arama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi nasıl toprağa sinyal gönderiliyor?
Sizlere onu göstereceğim. Öncelikle cihazı, verici üniteyi çalıştırıyorum ve sinyal çıkış gücünü maksimum seviyeye getiriyorum. Buradan da ID değerini 97'ye getiriyorum. Data transfer kablolarımızı renklerine göre uygun çıkış soketlerine yerleştiriyorum. Ve toprağa iki soket arası kadar mesafede elektrotları batırıyorum. 10 dakika süreyle bekleyeceğim ve videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi durduruyorum. Evet, verici ünitemiz ile toprağa 10 dakika süreyle sinyal gönderdik. Şimdi arama işlemini gerçekleştireceğiz. Tespit edeceğimiz obje elimizdeki altın objenin bir diğer parçası. Bunu cebimize koyuyorum. Havada, toprakta temas halinde olmayan metalleri cihazın algılama imkanı çok düşüktür. Ama toprakta gömülü olan metal objeler rahatlıkla tespit edilebilir. Tespit işlemine başladığımızda verici üniteden yaklaşık 5 metre uzaklaşıyorum ve saat yönünün tersi istikametine doğru 3 tur atacağım. Şu anda zeminimiz biraz nemli. Eğer ki nemli olmayan kuru bir zeminde olsaydık yere sapladığımız elektrotlar arasına su dökmek zorunda kalacaktık. Şimdi saat yönünün ters istikametine 3 tur atacağım. Yaklaşık 10 metre bir daire çiziyorum. Bir tepkime aldım. Tepkime ilk turda biraz düşük. 3. tura geldiğinde en yüksek şiddetli olacaktır. İkinci turda biraz güçlendi. Evet. Algılama işlemi bu hat üzerinde gerçekleşiyor. Buraya belirleyici bir işaret koyabiliriz hattı belirlemek amaçlı. Bu çalıları buraya koyabilirim. Şimdi gömülü objeyi bulmak için verici ünite ile belirlediğimiz hat üzerinde ilerleyen sinyali takip edeceğim. Bunun için işaretlediğim noktadan 5 metre verici üniteden zıt yöne doğru ilerliyorum ve 5 metrede sinyal hattından uzaklaşıyorum ki algılama işlemim daha rahat gerçekleşebilsin. Tam paralel yönde bir kesme işlemi uygulayacağım. Evet. Bir algılama gerçekleşti tekrardan. Tam en güçlü sinyal hattının oluştuğu noktayı
belirliyorum. Evet, şurası. Yeniden az önce yaptığım işlemi gerçekleştiriyorum. 5 metre verici üniteden zıt yönde hedefe doğru, 5 metrede sinyal hattından uzaklaşarak tekrardan tespit işlemime devam edeceğim. Evet. Vericimiz bu yönde kalıyor. Sinyal hattımız bu yönde. Tekrardan uzaklaşıyorum. Şimdi hep sağ tarafı işaret etti bize alıcı ünite. Şimdi test için gömdüğümüz objeyi geçeceğim. Bu defa bakalım hangi yöne tepki verecek. Şimdi zıt yöne tepki verdi ve bize tespit ettiğimiz objenin verici istikametinde kaldığını bildirdi. Artık diğer yönde ilgileneceğimiz bir hedef yok. Geri geliyorum. Evet, en güçlü algılama noktası burası. Şimdi buradan verici üniteye doğru kendime bir hat belirleyip tespit edilen objeyi merkezlemeye çalışacağım. Bu işlemi sinyal hattından şimdi 3 metre uzaklaşacağım ve 4 yönden bir kare form oluşturacağım. Bu kare formda antenlerin dönüş yönünü işaretlediğimde bir artı ile merkez nokta belli olacak. Ondan sonra dilersek bir metal dedektör yardımıyla kontrol işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi sinyal hattından 3 metre uzaklaşıp verici üniteye doğru paralel yönde ilerliyorum. Evet, en güçlü algılama olduğu alan. Şimdi işaretleme işlemi gerçekleştiriyorum. Evet. Şu alan. Ve şu alan. Bunun içinde. Bu işlemi yapmak için kendinize 4 adet işaretleyici belirleyebilirsiniz. Ve bu kesişme noktalarını belirleyebilirsiniz. Şimdi hatlar arasında belirlediğim hatlar arasında artı yöntemiyle geçiş yapacağım. Cihazın
tepki verdiği nokta tahmini hedefin bulunduğu alan olacaktır. Bu noktadan emin olmak için 4 yönden zıt kutuplardan işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Evet. Burada bunu alıp işaretleyeceğim. Şimdi diğer zıt kutuptan geleceğim. Evet, bir işaretleyici de buraya koyuyorum. Şimdi işaretleyicilerimiz bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir adet bu yönde. Bir nerede kaldı? 1, 2, 3. Dördüncü de küçük çalılar olduğu için tam da bu yönden hat vardı. Evet, şu hattı 4 yönden çalılarla oluşturdum. Normalde test objemiz burada. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metre bu tespit edilen hedefin derinliğine ve büyüklüğüne göre değişecek olan bir çapta algılama gerçekleştirecektir. Bunu metal dedektör kullanarak son noktalama işlemini gerçekleştirirseniz hata şansını, kayma işlemini en aza indirgemiş olursunuz. Şimdi size tespit edilen objeyi göstereceğim. Evet. Arama sırasında tespit ettiğimiz obje diğer altın objemizin eş parçasıydı. Arama ve tespit işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Tabii ki daha işlevsel kendinize işaretleyiciler belirlerseniz noktalamanız çok daha sağlıklı şekilde gerçekleşecektir. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek ümidiyle iyi günler dilerim.